İnsanın ne zaman rüya görmeye başladığını tam olarak bilmiyoruz. Fakat birçok antropoloğun hemfikir olduğu bir nokta var ki, o da her şeyin ateşin kontrol altına alınmasıyla başladığı yönünde. Onlara göre ateş sadece soğuktan ve yırtıcılardan korunmayı sağlamadı. O alevin etrafında toplanan insan, tarihin ilk güvenli sığınağını da inşa etmiş oldu. Ve tehlikelerden uzaklaştığı o anlarda karanlığa karşı zihnindeki imgeleri ilk kez serbest bırakabildi. Tam da bu noktada sosyolog ve filozof Edgar Morin'in Yitik Paradigma adlı kitabında harika bir tespiti var. İnsan, zihninde imajlar üretmeye, hayal kurmaya ve rüya görmeye başladığı an aslında gerçekliği ikiye böldü. Bir tarafta yaşadığımız o somut, fiziki dünya vardı, diğer tarafta ise zihnimizin içinde kurduğumuz arzularımızın ve korkularımızın aktığı o görünmeyen evren. Belki de rüya görmekle başlayan o ilk hayal gücü işte tam da o ateşin başında birbirlerine anlatılan ilk hikayelere dönüştü. Ve hikaye anlatıcılığı da o günden beri insanın zihnindeki o karanlık rüyayı dışarıya, başkalarının gözün önüne serme çabasından başka bir şey değildi. Zaten binlerce yıl boyunca bunu mitlerle, masallarla, mağara duvarına kazıdığımız o ilk çizimlerle yapmadık mı? Derken 19. yüzyıla gelindiğinde insanlık kabuk değiştirdi. Buharlı makinelerin, fabrikaların ve rasyonel aklın çağı başladı. Dünya hızlandı, mekanikleşti ve insan doğayı hakimiyeti altına almaya çalıştı. Ama ne kadar rasyonelleşirsek rasyonelleşelim, İçimizdeki o kadim ihtiyaç hiç değişmedi. Zihnimizdeki o görünmeyen evreni görünür kılma arzusu. İnsanlık artık mekanikleşen bir dünyada kendi rüyalarını da mekanik bir araçla dışarıya aktarmanın bir yolunu arıyordu. İşte bu arayış 1820'lerde ilk meyvesini verdi ve fotoğrafın icadıyla insanlık tarihinde radikal bir kırılma yaşandı. Joseph Nicephore Niepce ve Louis Daguerre gibi çılgın öncüler sayesinde tarihte ilk kez bir an donduruldu. Zamanın o durdurulamaz akışı yüzeyde sabitlendi. Fakat o durağan kareler insanın içindeki o kadim merakı doyurmaya yetmedi. Çünkü zihnimizdeki rüyalar durağan resimlerden ibaret değildi. Rüyalar akıyordu, hareket ediyordu ve yaşamın kendisi gibi canlıydı. İşte bu noktada insanlığın kaderini değiştirecek o ilk kıvılcımın hiç beklenmedik bir yerden, saplantılı bir iddiadan doğduğunu söylesem ne dersiniz? 1878 yılında Edward Muybridge adında dahi bir fotoğrafçı bir yarış atının koşarken 4 ayağının birden aynı anda havada kalıp kalmadığını kanıtlamak için bir iddiaya girdi. Ve 4 nala koşan bir atın parkuruna yan yana tam 24 tane fotoğraf makinesi dizdi. Atın bastığı ipler deklanşörleri sırayla tetikledi. Muybridge o fotoğrafları yan yana getirip hızlıca döndürdüğünde insanlık ilk kez hareketin illüzyonuna tanıklık etti. Ve evet, Muybridge iddiayı kazandı. At koşarken gerçekten de 4 ayağı birden aynı anda havada kalıyordu. Ama o gün o pistte olan şey bir bahsin kazanılmasından çok daha ötesiydi. Sırf zengin adamların bir atın ayakları üzerine girdiği alelade bir iddia, bir atın nalları arasında tarihin ilk görsel devrimini doğurdu. Muybridge farkında bile olmadan zamanı dondurmaktan zamanı yürütmeye geçmişti. İşte dünyayı ilk kez hareketli görüntüyü hediye eden şey tam olarak bu absürt hikayeden doğdu. Peki hareketli görüntünün o ilk kıvılcımı Amerika kıtasına ulaştığında ne oldu? Muhtemelen hepiniz Thomas Edison'ı ampulü icat eden, sanayi devrimine yön veren ya da Tesla'yı çektirdiği eziyetlerle hatırlanan o hırslı mucit ve iş insanı olarak biliyorsunuz. Ama Edison'ın gözü sadece elektrikte ya da ışıkta değildi. O nerede geleceğin ticari potansiyelini görse dehasını ve hırsını derhal oraya yönlendiren bir adamdı. Muybridge'in o hareketli fotoğraflarını gördüğünde zihninde hemen büyük bir ampul daha yandı. Eğer sesi fonograf ile kaydedip satabiliyorsam gözü de bir kutunun içine hapsedip satabilirim. Edison sadık asistanı William Dixon'ı görevlendirerek hızla çalışmalara başladı. Ama onların derdi bir salonda yüzlerce kişiye film izletmek değildi. Edison işin ticari boyutundaydı ve her bireyden ayrı ayrı para kazanmak istiyordu. Böylece ortaya kinetoskop çıktı. Bu ahşaptan devasa bir kutuydu. Tepesinde küçük bir gözetleme deliği vardı. O gözetleme deliğine ulaşabilmek için bir panayıra ya da salona gidiyordunuz, bozuk parayı atıp o delikten içeri bakıyordunuz. İçeride bir makaraya sarılmış selüloid film şeridi dönüyor, gözün A tabakasındaki algı yanılması sayesinde saniyede 40 kare hızla hareket eden gölgeleri görüyordunuz.
Tabii ki insanlar o küçük delikten içeri bakabilmek için çılgınca uzun kuyruklar oluşturdu. Çünkü o dönem için bu teknoloji muazzam bir şeydi. Uzun kuyruklar sonrasında gördükleri şey ise sadece dans eden kadınlar, boks yapan adamlar ve hapşıran insanlardı. Edison insanlara hareketi izletiyordu, evet, ama onu dev bir sinema perdesine yansıtarak değil. Tek kişilik, karanlık bir kutunun içine hapsederek başarıyordu bunu. Fakat ticari hırsının kurduğu bu dar çerçeve kısa süre sonra en büyük başarısızlığına dönüşecekti. Çünkü sinematik rüya tek bir kişinin bakış deliğine sığamayacak kadar büyüktü. İşte tam bu noktada rotamızı Amerika'nın o hırslı laboratuvarlarından alıp o dönem için sanatın, felsefenin ve büyünün başkentine, Fransa'ya çeviriyoruz. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi Edison hareketi bir kutunun içine hapsedip ticarete dönüştürmüştü. Ama o görüntü henüz özgür değildi. Fransa'da ise bambaşka bir rüzgar esiyordu. Lyon'da fotoğraf malzemeleri üreten bir fabrikanın sahibi olan Lumière ailesinin babası Antoine Lumière, 1894 yılında Paris'e yaptığı bir iş gezisinde Edison'ın bu kinetoskop cihazıyla karşılaştı. İnsanların küçük bir ahşap kutunun önünde kuyruğa girip tek bir delikten içeri bakmak için para ödediğini görünce adeta büyülendi. Lyon'a, çocuklarının yanına döndüğünde ise zihninde Edison'ın bu ticari başarısının heyecanı vardı. Auguste ve Louis Lumière kardeşler babaları Antoine'ın teşvikiyle bu cihazı hemen incelemeye başladılar. Ve çok basit ama devrimci bir soru sordular. Neden bu görüntüyü tek bir kişinin bakacağı küçük bir deliğe hapsedelim ki? Neden onu bir duvara, dev bir perdeye yansıtıp yüzlerce insan aynı anda izletmeyelim? Böylelikle Lumière kardeşler çok basit bir şeyden, yani dikiş makinesinin pedallarındaki o takılma ve ilerleme mekanizmasından ilham alarak kendi cihazlarını geliştirdiler ve ona sinematograf dediler. Bu cihaz hem kamera, hem banyo aygıtı, hem de bir projeksiyon cihazıydı. Taşınabilirdi, hafifti ve en önemlisi görüntüyü duvara yansıtabiliyordu. Ve dünya tarihini kökünden değiştiren o gün gelip çattı. Tarih 28 Aralık 1895'i gösterdiğinde Paris'teki Grand Cafe'nin alt katındaki o karanlık mahzende insanlık tarihinin en ikonik anlarından biri yaşandı. İnsanlar bilet alıp karanlık bir odaya girdiler. Perdede ilk kez hareket eden gölgeler belirdi. Fabrikadan çıkan işçiler, çocuklarına çorba içiren bir aile ve o meşhur trenin gara girişi. Gara giren o treni gördüklerinde salondaki insanların çığlık atıp kaçıştığı söylenir. Çünkü ilk kez insan gözü kendi gerçekliğinin dışında başka bir düzlemde akan bir gerçekliğe tanıklık ediyordu. Lumière kardeşler devasa bir teknik mucize imza atmışlardı ve hareketli görüntü yarışını kazanan kuşkusuz ki onlardı. Ama işte tam bu noktada sinema tarihinin en büyük ironisi de yaşandı. Lumière kardeşler bu muazzam buluş için ne dediler biliyor musunuz? Sinema geleceği olmayan bilimsel bir oyuncaktan ibarettir. Belki de fotoğrafçı oldukları için böyle düşündüler. Onlar için bu aygıt sadece dünyayı olduğu gibi kaydeden soğuk, tarafsız bir kameradan ibaretti. Onlar trenin gelişini, işçilerin yürüyüşünü çektiler, belgelediler ve bitti dediler. Bu kadar. Oysa o gün o salonda Lumière kardeşlerin en büyük rakiplerinden biri olan Léon Gaumond'un yanında oturan 22 yaşında gencecik bir kadın vardı. O salondaki herkes gara giren trene bakıp büyülenirken ya da korkarken o kadın bambaşka bir şey görüyordu. O kadın perdede akan o soğuk treni değil, o trenin taşıyabileceği hikayeleri, o perdede yaratılabilecek rüyaları görüyordu. Alice Guy Blaché. Peki kimdi bu kadın? Tarihin unutturmak için üzerine kalın bir toz bulutu üflediği bu isim oradaki sıradan bir izleyici miydi? Hayır. O sinemanın ilk hikaye anlatıcısı, tarihin ilk yönetmeni olacaktı. Ama zaman hikayeleri sadece erkeklerin anlattığı bir zamandı. Ve tarihin bu büyük hatayı düzeltip onun adını hak ettiği tahta oturtması için ne yazık ki Alice'in vefatının üzerinden onlarca yılın geçmesi, 2000'li yılların gelmesi gerekecekti. Hikayenin en başına dönersek, Alice Guy'nin hikayesi Paris'in o ışıltılı ışıkları altında başlamadı. 1874 yılının 1 Temmuz günü Paris yakınlarındaki Saint-Mandé'de dünyaya geldiğinde kaderi zaten kıtalar arası bir belirsizliğin ortasına çoktan atılmıştı. Babası Emile Guy, Şili'de yayıncılık ve kitapçılık yapan hırslı bir tüccardı. Annesi Maria ise Şili'deki yaşam ile Fransa arasındaki o bitmek bilmeyen okyanus seyahatlerinde çocuklarını büyütmeye çalışan dirençli bir kadındı. Alice doğduğunda aile onu henüz birkaç haftalık bir bebekken Şili'ye götürmek istemedi.
ve annesi Avrupa'ya dönüp Alice'i Şili'ye götürene kadar ona 3-4 yıl İsviçre'de anneannesi baktı. Yani hayatının ilk 3 yılını anne ve babasının yüzünü neredeyse hiç görmeden kırsalın o sessiz yalnızlığında geçirdi. Küçük bir çocukken Şili'ye ailesinin yanına götürüldüğünde ise bu aidiyetsizlik hissi hiç bitmedi. İspanyolca konuşulan o yabancı coğrafya Alice'in gözlem yeteneğini biledi. Ancak bu aile tablosu uzun sürmeyecekti. Şili'de patlak veren ekonomik krizler, yıkıcı bir deprem ve ardından gelen aile içi kayıplar Guy ailesinin finansal çöküşünü hazırladı. Alice henüz 6 yaşındayken İsviçre ve Fransa'daki Katolik manastır okullarına bir nevi yatılı disiplin yuvalarına gönderildi. Katı kuralların, yüksek duvarların ve dini disiplinin hakim olduğu bu yatılı okullar küçük Alice için bir hapishane gibiydi. Ama tam da o duvarların arasında yalnızlığından kaçmak için zihnindeki o görünmeyen evrene sığındı. Okuduğu romanlar, dinlediği dini efsaneler ve kafasında kurguladığı hikayeler onun ilk hayal dünyasını şekillendirdi. Derken aile dramı derinleşti. Babası Emily Guy, Şili'de hayatını kaybetti. Erkek kardeşi de henüz genç yaşta aniden öldü. Bir zamanlar varlıklı sayılabilecek Guy ailesi 1890'ların başında tamamen iflas etmiş ve dağılmıştı. Ablaları da evli olduğu için annesine artık Alice bakacaktı. 1890'ların Paris'inde bir kadının yaşamını sürdürebilmesi için seçenekleri son derece sınırlıydı. Ya iyi bir evlilik yapıp bir erkeğin gölgesine sığınacaktı ya da o dönem için yeni gelişmekte olan büro işçiliği sınıfına katılacaktı. 1890 yılında yani Alice henüz 18 yaşındayken yakın bir aile dostları ona ileride sekreter olarak iyi bir kariyer sağlayabilecek yeni bir beceri olan stenografi öğrenmesini tavsiye etti. Stenografiyi kısaca özetlemem gerekirse konuşmaları söylendiği hızla kaydedebilmek için harfler yerine sembollerin, kısaltmaların ve geometrik çizgilerin kullanıldığı hızlı bir yazma sistemi diyebilirim. Ki bugün hala meclis oturumlarında, mahkemelerde kullanılmaktadır. Gelelim Alice'e. Kitaplarla arası iyi olan Alice, stenografiyi çabucak öğrendi. Fransız parlamentosunda stenograf olan öğretmeni onun özenli çalışmasına hayrandı ve kendisini yeni açılan ilk güzel pozisyona almaya söz verdi. Ve 1894 yılı yani hareketli görüntü keşfedilmeden tam bir yıl önce Felix Richard'ın hareketsiz obje fotoğrafçılığı şirketi La Comptoir Général de Photography'nin yöneticisi Léon Gaumont bu riski aldı ve genç Alice'e o masayı teslim etti. Fakat Alice için bu iş daktiloda mektup yazmaktan çok daha fazlasıydı. Kimse fark etmeden tüm süreci zihnine kazıyordu. Lenslerin açısını, kimyasalların kokusunu ve görüntünün o plakalara nasıl kazındığını. Erkek egemen bir salonda sadece bir sekreter olarak görüldüğü için kimse ondan şüphelenmedi. Onu görünmez sandılar. Oysa Alice o odadaki herkesi ve her şeyi çözmüş tek kişiydi. Ardından şirket yöneticisi Felix Richard kaybettiği bir patent davası yüzünden işi bırakmak zorunda kaldı. Ancak hırslı Léon Gaumont fırsatı kaçırmadı. Alice'i de yanına alarak şirketi devraldı. 1895'te Gaumont aralarında o meşhur Eyfel Kulesi'nin mimarı Gustave Eiffel ve gökbilimci Joseph Welldon'un da bulunduğu dostlarıyla güçlerini birleştirdi. George Dimany'nin icadı olan 60 mm'lik kronotograf cihazını geliştirip üretmeye başladılar. Şirketin adını da Léon Gaumont Etsy olarak değiştirerek hızla sinema teknoloji merkezine doğru yelken açtılar. Ve o büyük gün gelip çatar. Lumière kardeşler Léon Gaumont'a özel bir davetiye gönderir. Lumière'ler çok büyük bir beyaz çarşaf açıp makinenin kran kolunu çevirerek hareketli görüntü sunumunu gerçekleştirirler. Buna sinematograf derler. Yani 35 mm film kamerası. İşte 1895'teki o meşhur Lumière gösterimine patronu Gaumont ile birlikte gittiğinde salondaki herkes teknik bir mucizeye bakıp alkış tutarken Alice'in zihnindeki o çocukluk hikayeleri uyanır. Lumière'ler treni çekmişti. Peki o trenin içindeki hikayeleri kim çekecekti? Seyircileri hayretler içinde bırakan gösterimden sonra Gaumont biraz umutsuzluğa düşse de Dimany'nin 60 mm'lik kamerasını geliştirmek üzere devam etme kararı alır. Ama gösterim çıkışında Alice doğrudan Léon Gaumont'a şu soruyu yöneltir. Bu makineler insanlara sadece gerçekliği gösteriyor. Oysa insanlar hayal kurmak ister. Bana mesai saatleri dışında pazar günleri kamerayı kullanmama izin verin. Kendi bütçemle, kendi arkadaşlarımla bir hikaye çekeceğim der. Gaumont bu teklifi pek ciddiye almaz.
Hatta ona patroncu bir edayla şu yanıtı verdiği söylenir: "Şirketin işlerini aksatmamak şartıyla oynayabilirsin." Çünkü Gaumont bunun bir kadın hevesi olduğunu sanıyordu. Ama bilmediği şey şuydu: o kibriyle verdiği o küçük izinle karşısında duran o sekreter sinema tarihinin ilk kurmaca filmini çekecek ve dünyanın ilk yönetmeni olacaktı. 1896'da Alice ilk filmi olan Lahana Perisi'ni çekti. Seti kurdu, kartondan lahanalar, tahtadan bebekler yaptı. Hatta oyuncuların dışında bir de gerçek bebek kullandı. Hatırlarsanız çalıştığı şirketin laboratuvarında fotoğrafın kimyasallarla nasıl oluştuğunu gözlemliyor demiştim. İşte o gözlemleri sayesinde hareketsiz obje fotoğrafçısı Frederick Die'den kamera yardımıyla yapılan özel efektleri öğrendi. Ve çektiği bu ilk filmde bu tekniği başarılı bir şekilde kullandı. Ve işte film sinema tarihinin ilk kurmaca, hatta ilk fantastik filmi oldu. Çünkü o zamana kadar çekilen her şey sadece sabit görüntülerden ibaretti. Ama Alice bir hikaye anlatmıştı. Film topu topu 1 dakikaydı. Bir peri ve lahanaların içinden doğan bebekler. Şimdi baktığımızda sıradan bir masal gibi gelebilir. Oysa o gün o karanlık salonda bir mucize gerçekleşiyordu. İnsanlar perdede gördükleri şeyin gerçekliğine öyle bir kapıldılar ki bunu bir kamera hilesi değil, gözlerinin önünde yaşanan mistik bir olay sandılar. Alice perdede ilk kez insanoğluna hayallerini izletiyordu. Ve o 1 dakikalık hayal sokakları taşıran, insanları çıldırtan devasa bir tutkuya dönüştü. Film muazzam bir başarı elde etti. Tam 80 kopya sattı. Gaumont sonuçtan o kadar memnun kaldı ki Alice'in sekreterliğinin ve başka işlerle ilgilenmesinin dışında tüm film yapımlarının başına geçirdi. Ve Alice tam 11 yıl bu görevi sürdürerek yaklaşık 1000 filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptı. Sinemaya dair her şey çok yeni olduğu için deney yanına yapılan bütün işler Alice'i inanılmaz geliştirdi. Mesela ekonomik sebeplerden dolayı hikayeleri gerçek mekanlara uygun hale getirmeye başladı. Böylelikle senaryo yazarı ve yönetmen olmasının yanı sıra senaryo hazırlığını, set tasarımını, kostümleri ve diğer yönetmenlerin filmlerini de denetlediği için tek başına dev bir kadro oldu. Ve tabii ki başka kişileri de eğitti. Ancak patronu Gaumont'un hakkını da teslim etmek lazım. Mühendislik zekasıyla filme renk ve ses katmayı kafaya koymuş gerçek bir vizyonerdi o da. 1902 yılında senkronize ses sistemi Kronofonu duyurdu ve Buttes-Chaumont'da dönemin film fabrikası Site-LG stüdyolarını açtı. Ancak bu devasa makinenin kalbinde yine Alice vardı. Yapım şefliğini üstlendiği bu stüdyoda Kronofon için hazırlanan 100'ü aşkın sesli filmin, yani ilk fonoskenlerin arkasındaki asıl yönetmen Alice'ti. Peki neydi bu fonosken? Günümüzün müzik kliplerinin atasıydı diyebiliriz. Bir yanda dönemin ünlü bir opera sanatçısı ya da tiyatrocusu kameranın karşısında pandomim gibi şarkı söylüyordu. Diğer yanda ise bir gramofon o sesi plaktan çalıyordu. Alice ses ile görüntüyü milimetrik bir senkronizasyonla birleştiriyor, seyirciye perdede ilk kez konuşan ve şarkı söyleyen insanları izletiyordu. Fonoskenlerin getirdiği bu devasa ticari başarı ve Gaumont'un stüdyosundaki sarsılmaz konumu Alice'e artık hayallerindeki o en büyük projeyi hayata geçirme özgürlüğünü kazandırdı. Alice, yatılı okul yıllarında aldığı Katolik eğitiminin de etkisiyle zihninde hep aynı büyük hayali taşıyordu: İsa'nın yaşamını perdeye aktarmak. En büyük projesi olacak bu film, dönemi için tam anlamıyla bir devrimdi. 35 dakikalık uzunluğu, 25 farklı sahnesi, sayısız dış çekimi ve 300'den fazla figüranıyla sinema tarihinin ilk epik yapımlarından biri doğuyordu. Ancak bu devasa başarı erkek egemen bu yeni dünyadaki düşmanlarını iyice biledi. Başarısını hazmedemeyenlerden biri de René Decaux adında bir adamdı. Alice kovulsun ve koltuğuna kendisi otursun diye akıl almaz bir sabotaj planladı. İsa'nın Yaşama filminin bütçesini patlatmak için sahne arkasındaki tüm dekor fonlarını yırtıp yaktı. Tüm ekip gecesini gündüzüne katıp dekorları yeniden yaptı ama bütçe aşılmıştı bir kere. Alice tam içini kaybetme noktasına gelmişken sahneye sürpriz bir isim çıktı. Şirketin yöneticilerinden Gustave Eiffel. Eiffel'in ağırlığını koymasıyla Alice bu büyük krizi atlattı. 1906 yılına gelindiğinde Leon Gaumont Alice'e zorlu bir görev verdi. Berlin'e gidip Alman müşterilere Kronofon'un çalışma prensibini anlatacaktı. Alice ne Almanya'yı bilirim ne de Almanca diye itiraz etse de Gaumont bu kararından geri adım atmadı. Yanına rehber ve tercüman olarak genç bir adam verdi.
Herbert Blaschke. İkili aslında yabancı değildi. Herbert daha önce bir film setinde kameramana hastalanan Alice'e yardım edip ona yeni bir kameraman bularak kalbini çoktan kazanmıştı. Berlin yolculuğu ise bu profesyonel yakınlığı tutkulu bir aşka dönüştürdü. Yıl sonunda nişanlandıklarında Alice 33, Herbert ise 24 yaşındaydı. Alice toplumsal ezberleri bir kez daha bozarak kendisinden 9 yaş küçük bir adamla geleceğe adım atıyordu. Bu sırada Leon Gaumont gözünü Atlantik'in öbür tarafındaki dev pazara, Amerika'ya dikmişti. 1907 yılında yeni evli çiftimiz Alice ve Herbert'ı Chronophon'un Amerika satışlarını organize etmeleri için Ohio'nun Cleveland şehrine gönderdi. Alice Fransa'daki o parlak kariyerini ve konumunu geride bıraktı. Aylarca hiçbir ücret almadan kocasına destek oldu. Ancak Amerikan rüyası kabusla başladı. İş anlaşmaları yattı, çabalar sonuçsuz kaldı ve birikimleri hızla erimeye başladı. Son bir hamleyle Herbert Gaumont'un New York Flushing'deki yeni stüdyosunun başına geçti. Alice ise bu kriz döneminde hamile kalmasına rağmen 1908'de ilk kızı Simon'u kucağına alana kadar o zorlu günlerde yine hiçbir karşılık beklemeden kocasının yanında stüdyonun mutfağında çalışmaya devam etti. Fakat bu tam zamanlı annelik uzun sürmedi. 1910 Eylül'ünde kızı Simon henüz 2 yaşındayken Alice'in içindeki sinema tutkusu yeniden alevlendi. Gaumont'un New York'taki stüdyoları atıl duruyordu. Alice bu fırsatı kaçırmadı. Stüdyoyu kiralayarak kendi şirketini kurdu, Solax. Bu sadece yeni bir marka değil, sinema tarihinde sessiz bir devrimdi. Çünkü Alice, dünya üzerinde kendi film stüdyosuna sahip olan ilk kadın olarak bu konuda da tarihe geçmişti. Şirketin ilk yapımı olan Bir Çocuğun Fedakarlığı isimli filmi, izleyicinin tam kalbine dokunan bir Alice Guy imzasıydı. Ekim ayında vizyona girdi ve Alice sonraki 6 ay boyunca adeta durmaksızın her hafta yeni bir film çekti. 1912 Haziran'ında ikinci çocuğu Reginald'ı dünyaya getirdiğinde kurduğu bu kadın devrimi artık Amerikan sinemasını sallayan bir dev haline gelmişti. Öyle bir başarıdan bahsediyoruz ki Alice New Jersey Fort Lee'de dönemin parasıyla $100.000 devasa bir serveti gözünü kırpmadan yatırdı. Bugünün alım gücüyle onlarca milyon dolarlık dev bir sermayeye denk gelen bu yatırımla son teknoloji bir film fabrikası inşa etti. Solax çatısı altında onlarca ünlü oyuncuyla haftada 3 film üretiliyor, Alice ise bu filmlerin çoğunu bizzat yazıp yönetiyor, tüm projenin ve o devasa imparatorluğun direksiyonunda tek başına oturuyordu. Bugün sinemanın kalbi denince aklımıza hemen Hollywood geliyor değil mi? Ama o yıllarda Hollywood henüz portakal bahçelerinden ibaretti. Amerika'nın ilk Hollywood'u New Jersey'deki Fort Lee'di. Kısa sürede Amerikan sinemasının merkezine dönüşen Fort Lee'nin en parlak stüdyo patronu ise Alice'den başkası değildi. Alice burada sadece bir stüdyo yönetmiyor, adeta sinema dilini baştan yazıyordu. Kadın ve erkek rollerini tersine çevirdiği cesur yapımlarla dönemin toplumsal cinsiyet kodlarına da sert eleştiriler gösteriyordu. Komedilerinde evlilik krizlerini bile neşeyle çözmeyi başarıyordu. Üstelik teknik anlamda da tam bir laboratuvar gibi çalışıyordu. Bölünmüş ekranlar, erimeler, optik efektler, ses senkronizasyonu ve renk teknikleri. Ama belki de en büyük devrimi setlerine astığı o 2 kelimelik ilkeydi: doğal ol. Oyunculuğu o dönemin soğuk, abartılı ve tiyatrovari havasından kurtarıp perdede ilk kez canlı ve gerçek insanları izletti. Alice'in bu dudak uçuklatan başarısı öyle bir övgü topladı ki sinema severlerin bitmek bilmeyen iştahı onu her defasında daha gösterişli ve daha cüretkar sahneler tasarlamaya itti. Ancak Solax ışıkları altında parıldayan bu muazzam başarı Alice'in hayatındaki en büyük kırılma çizgisini de beraberinde getirdi. Çünkü bir kadının bir erkeğin önüne geçmesi, hele ki kendi kocasından daha başarılı, daha ünlü ve daha zengin bir patrona dönüşmesi kabul edilebilir bir şey değildi. Şöhretin ve başarının gölgesi Blaschke çiftinin evliliğine çoktan düşmüştü bile. Herbert Blaschke'nin Gaumont ile olan anlaşması 1913'te sona erdiğinde Alice sırf evliliğindeki bu dengeleri koruyabilmek ve sadece yazıp yönetmeye odaklanabilmek için Solax'ın başkanlık koltuğunu kocasına devretti. Fakat Herbert, vizyoner karısının gölgesinde kalmayı gururuna yediremediği için sadece 3 ay sonra istifa edip kendi şirketini kurdu. Üstelik bu yeni şirket için Solax'ın stüdyolarını, ekipmanlarını ve oyuncularını kullandı. Kocasının bu hırsı Solax'ın sonunu getirdi ve 1914'te Alice'in gözbebeği stüdyo kapılarına kilit vurdu.
Alice kocasının basiretsiz kararlarına rağmen ayakta kalmaya çalışıyordu. Herbert'ın az kalsın dolandırıcılara kaptıracağı The Liar, yani Türkçe Tuzak diye çevirebileceğimiz filmini kurtardı. Ve film dönemin en büyük gişe rekorlarından birini kırdı. Ancak sinema endüstrisi hızla değişiyor, artık uzun metraj filmler talep ediliyordu. Çift farklı yapım şirketleriyle birleşti. Eski Solax stüdyolarını başka şirketlere kiralamaya başladılar. Ancak 1917 yılına gelindiğinde bu kez ailevi bir felaket yaşandı. İki çocuğu birden ağır kızamık salgınına yakalandı. Herbert çocuklarının tedavisi bahanesiyle Alice'i Kuzey Carolina'ya gönderdi. Alice orada bir yanda çocuklarını iyileştirmeye çalışıyor, bir yandan da Kızıl Haç'ta gönüllü olarak koşturuyordu. O sırada Herbert ise Fort Lee'deki stüdyoda etrafındaki genç aktrislerle gününü gün etmekle meşguldü. 1918 yılına gelindiğinde Herbert yüzünü sinemanın yeni cenneti Hollywood'a döndü. Ancak bu sadece bir iş seyahati değildi, kan donduran bir firardı. Ailesini, çocuklarını ve Alice'in ona sunduğu tüm imkanları bir kalemde sildi. Genç bir aktristle kaçıp gitti. Arkasında ise yalnız bir kadın ve darmadağın bir aile kaldı. Alice için bu ihanet en savunmasız anında gelen ağır bir darbeydi. Alice, New York'ta hem ihanetin hem de İspanyol nezlesinin ortasına tek başına kala kaldı. Hastalığı çok ağır atlattı. Herbert onu ve çocukları Los Angeles'a çağırdığında bu teklifi kabul etti. Çünkü önceliği çocuklarını güvenceye almaktı. Bir zamanlar kendi dev stüdyosunu yöneten Alice, çocuklarının geçimi için eski kocasının setinde yardımcı yönetmen olarak çalışmaya başladı. Ancak Herbert'ın sorumsuzlukları ve hayatındaki kadınlar bitmek bilmeyince birlikte çalışmalar imkansız hale geldi. Alice gururunu ve sınırlarını korumak için Herbert'le olan tüm bağlarını tamamen kopardı. 1921 yılının Ekim ayında Alice, hayatın en acı yolculuklarından birini daha yaptı. Bir zamanlar imparatorluğunu kurduğu Fort Lee'ye eski kiracıların ödemediği vergi borçları yüzünden kendi özel mülkünün ve gözbebeği Solax'ın eşyalarının açık arttırmayla satılışını izlemeye çağrıldı. Her şey ama her şey haraç mezat satıldı. Ardından 1922'de Herbert Blanchard ile resmi olarak boşandılar. Alice beş parasız, kırgın ve umutsuz bir halde çocuklarını yanına alıp Fransa'ya döndü. Oysa doğduğu topraklar, yani kurucusu olduğu sinema endüstrisi onu çoktan unutmuştu. Nice'de kız kardeşin evine sığındı ama bir daha asla o tutkunu olduğu setlere adım atmadı. Geçinebilmek için çocuk hikayeleri yazdı, dergilere çeşitli makaleler gönderdi. Ama acı olan neydi biliyor musunuz? Sesini duyurabilmek için erkek takma isimlerin arkasına gizlenmek zorundaydı. Sadece kendi senaryolarına adını yazacak kadar cesurdu. Ne var ki o senaryoların hiçbiri yapımcıların ilgisini çekmedi. Bir zamanlar Amerikan sinemasını yöneten o büyük patron, ömrünün son yıllarında kızının elçilikteki maaşına muhtaç bir şekilde gölgelerin arasında yaşamaya mahkum edildi. Ağır ağır silinmek istendi Alice'in ismi. 1930'da eski patronu Gaumont, stüdyonun tarihini kaleme aldığında 1907 öncesindeki hiçbir yapımı kitaba almadı. Alice'in yıllar süren emeği, sinemaya kazandığı ilkler sanki hiç yaşanmamış gibi tek bir kalem darbesiyle yok sayıldı. Alice bu vefasızlığı görünce hemen mektuplar yazıp gerçeği yüzüne vurdu. Gaumont tamam düzelteceğim dese de o sözler hep lafta kaldı. Yine de susmadı Alice. 1940'lar ve 50'ler boyunca okulu gezerek anılarını anlattı. Kayıp filmlerin peşine düşüp kendi tarihini topladı. Bu kararlı mücadele en sonunda meyvesini verdi ve 1953 yılında Fransa'nın en büyük onur nişanı olan Légion d'Honor'u göğsüne taktı. Ve yıllar sonra bir zamanlar imparatorluğunu kurduğu New Jersey'ye dönüp 95 yaşında aramızdan ayrıldığında arkasına devasa bir duruş bıraktı. Alice Guy Blaché unutulmaya direnmiş, sınırları tek başına yıkmış efsanevi bir öncüydü. Bütün bir sinema endüstrisi onun izlerini silmek istedi. Ama unuttukları tek bir şey vardı. İlk hikayeyi o kurmuştu.